Bugünkü Endüstri 4.0 soru cevap seansımızda sorumuz Endüstri 4.0'da ERP'nin yeri nedir? ERP artık konvansiyonel bir program, konvansiyonel bir sistem ve de her firmanın ihtiyacının olduğu, her firmada Endüstri 4.0'a uyumlanmak için ilk etapta uygulanması, entegre edilmesi, optimize edilmesi gereken bir sistem. Burada gördüğünüz gibi bir dikey hiyerarşi söz konusu. Endüstri 4.0'ın dikey ve yatay hiyerarşi anlamında dikeyde ERP ile başlayan MES, daha sonra SCADA, PLC sensörlerle devam eden dikey hiyerarşinin ERP'den başlayarak işletme içerisinde uygulanması ve yayılması gerekir. Yatay entegrasyonda, yatay hiyerarşide bunu anlatır bize. Türkiye'deki ERP'lere baktığımızda durum ne? Türkiye'deki ERP uygulamalarına baktığımızda durum ne? Pek çok şirkette bu oranlar %90'lara kadar çıkabilir. ERP programlarının muhasebe programı gibi kullanıldığını görüyoruz. ERP programları kendi başına yama program ihtiyaç duymadan, çok özel bir prosesiniz yoksa eğer, yama programları ihtiyaç duymadan sizin tüm süreçlerinizi yönetmenize imkan sağlamalıdır. Özellikle bir üretim işletmesi için ERP'nin en fazla avantaj sağladığı, en fazla sistemi standartlaştırdığı ve verimini arttırdığı akış, müşteri sipariş girişinden sevkiyata kadar olan iş süreçleri. Müşteri siparişinin girmesiyle beraber sizin bu siparişi ERP'ye girmenizle birlikte tüm süreçleri ERP üzerinden yönetebiliyor olmanız lazım. Bu ne anlama geliyor? Siparişi girdiniz. Malzeme tedariğini sağlamak için özet geçiyorum. MRP çalıştırabiliyor olmanız lazım. MRP çalıştırdıktan sonra iş emirlerini oluşturduktan sonra kapasite planlama yapabiliyor olmanız lazım. İş emirlerini tekrardan düzenleyebiliyor olmanız lazım. Kapasite yük dengesini oluşturabilmeniz lazım. Ve ondan sonra da iş emirlerini atölyeye gönderdikten sonra atölye düzeyinde bir yönetime ihtiyaç var. Bunu MES tarafı hallediyor. ERP'nin tarafı atölyeye iş emrini vermeye kadar. Atölyeye iş emri verdikten sonra MES'i ayrı bir soruda inceleyeceğiz zaten. Atölyeden iş emriyle ilgili bilgiler toplandıktan sonra bu iş emrine bunun tekrardan geri bildirilmesi tarafı var. Bu da ERP üzerinde yapılması gereken bir şey. Eğer MES entegrasyonu yok ise. ERP'ye bu iş emriyle ilgili geri bildirimler yapıldıktan sonra sizin performans kontrolü, performans takibi yapabiliyor olmanız lazım. En basitinden bir OE hesabı yapabiliyor olmanız lazım. İşte müşteri siparişinden başlayıp sevkiyata kadar olan bu süreçte ve performans değerlendirmeye kadar olan bu süreci ERP içerisinde yönetebiliyor olmanız lazım. Daha sonra dikey hiyerarşide ilerleyebilmek için o MES tarafını, yani iş emrini atölyeye verdikten sonra atölyeden tekrardan üretim planlamaya döndüğü noktaya kadarki kısmı MES içerisinde tamamlamamız gerekiyor, yönetmemiz gerekiyor. Ama bu kısımlar eğer MRP, CRP dediğimiz kapasite ihtiyaç planlaması, performans yönetimi, bunlar eksik olursa çok ciddi manuel işlem söz konusu oluyor. Her gün üretim planlama yapan firma sayısı çok fazla. Her gün bugün ben ne üreteceğim diye tekrardan gözden geçirmek zorunda olan firma sayısı çok fazla. Bu çok yanlış. Sizin bir planınız olmalı ve o plan dahilinde iş emirlerinizi üretiyor olmanız lazım. Bunun atölye seviyesinde biliniyor olması lazım. Türkiye'de halen daha pek çok firmada neredeyse üretim müdürü o gün ne üretileceğine karar veriyor. Almanya'da bizim Çek Cumhuriyeti'ne kurduğumuz, taşıdığımız fabrikada buna posta başı seviyesi karar veriyordu. Çünkü hepsi sistem içerisinde vardı. Bir işi ne kadar çok alt kademeye doğru indirebilirseniz o kadar verimli bir iş yapmış olursunuz. Bu çok önemli. O sebeple ERP entegrasyonunun
çok iyi bir şekilde gerçekleşmesi, uyarlamasının ve enstalasyonun çok iyi bir şekilde gerçekleşmesi, şirketin mevcut sistemleriyle uyumlanması ve entegre edilmesi çok önemli. Bugünlük bu kadar. Esenlikler dilerim.